Haberlerde sıkça söz edilmeye başlanan ve Afrika bölgesindeki uyanış olarak lanse edilen bu kıta hakkında bilgiler ile geldim. Afrika neden uyanmaya çalışıyor? Üzerindeki baskıları, haksızlığı, sömürgeleri neden atmak istiyor? Ben sizlere bu videoda Afrika kıtası hakkında en ince ayrıntısına kadar bilgiler vereceğim ve o zaman neden haberlerde bunu sürekli duyduğunuzu anlayacaksınız. Bu video Afrika kıtasının belgeseli. Afrika 1 milyarın üstündeki nüfusu, doğal kaynakları ve insanlığın başlangıcına dayanan tarihi ile ikinci büyük kara kıtadır. Hem nüfus hem de yüz ölçümü bakımından dünyanın ikinci büyük kıtasıdır. Kendisine bitişik kabul edilen adalar ile birlikte 30.8 milyon metrekarelik alanı ile dünya yüz ölçümünün %6'sını ve dünya üzerindeki toprakların %24.4'ünü kapsamaktadır. 1 milyar nüfusuyla da dünyanın %15'ini barındırır. Doğal kaynaklar açısından dünyanın en zengin coğrafyalarından biri olmasına rağmen Afrika, Avrupa istilası ve sömürgeleşme nedeniyle dünyanın en gelişmemiş ve fakir bölgelerinden biridir. Bunun bir başka nedeni de bölgenin çok çeşitli hastalıklarla boğuşması, ciddi insan hakları ihlali, merkezi planlamada kaynaklanan başarısızlıklar ve dış merkezlere girişte yaşanan zorluklar, yozlaşmış hükümetler ve sık sık yaşanan askeri ve iç çatışmalardır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları raporlarına göre en sonlarda yer alan 20'den fazla ülkenin hepsi Afrika kıtasındadır. Ağustos 2008'de Dünya Bankası'nın yayınladığı raporlara göre küresel kıtlık sınırı olan $1.25'ın %80.5'i Sahra altı Afrika'da yaşamakta ve bölgenin birçoğu günlük $2.50 altında kazanç sağlamaktadır. 2005 yılında yapılan araştırmaya göre de Afrika'da yaklaşık 380 milyon insan kıtlık çekmektedir. 1995'ten 2005'e kadar Afrika'nın ekonomik büyümesi ortalama %5'tir. Özellikle Angola, Sudan ve Ekvator Ginesi gibi petrol kaynakları açısından zengin olan ülkeler halen daha yüksek büyüme oranları göstermektedir. Kaldı ki kıta dünya kobalt ve platin rezervlerinin %90'ını, altın rezervlerinin %50'sini, krom rezervlerinin %98'ine, manganez rezervlerinin %64'üne ve uranyum rezervlerinin 2/3'üne sahiptir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti cep telefonlarının yapımında kullanılan taltenit mineralinin %70'ine ve ayrıca dünyanın elmas rezervlerinin %30'una sahiptir. Yine dünyanın en büyük boksit ihracatçısıdır. Ancak bu kaynaklara rağmen Afrika'nın tarım ve üretimde olan niteliği ileriye doğru beklenen hızda gitmemektedir. Ayrıca 2008'de yaşanan küresel mali kriz bölgesinin gelişmesine ket vurmuştur. Bu kriz sonrasında da yaklaşık 100 milyon insan açlık konusunda etkilenmiştir. Afrika, kuzeyde Akdeniz, güneyde Hint Okyanusu, batıda Atlas Okyanusu, doğuda Sina Yarımadası, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı ile çevrilidir. Madagaskar gibi çeşitli takım adaları bünyesinde barındırır. Kıtada 54 bağımsız devlet, 9 bölge ve 3 adette sınırlı tanınmış devlet bulunur. Tüm kıtalar arasında en fazla genç nüfus Afrika'da bulunmaktadır. Afrikalıların %50'si 19 yaşının altındadır. Cezayir yüz ölçümü olarak Afrika'nın en büyük ülkesi iken nüfus anlamında da en büyük ülke ise Nijerya'dır. Özellikle Batı Afrika'nın insanoğlunun başlangıç noktası olduğu kabul edilir. Erken dönem büyük insansı maymunların yanı sıra geç dönemlerdeki 7 milyon yıl öncesinde yer alan Spelopithecus ve Africanus, Homo erectus, habilis ve Ergaster gibi türlerin evrimleşmesiyle oluştuğu kanıtlanan Homo sapiens yani modern insana dair bundan 200 bin yıl öncesine ait bulgular Etiyopya'da bulunmuştur. Afrika, çok çeşitli iklim bölgeleri bulunan, ekvatorun her iki yanında da ve dünya üzerinde her iki iklim kuşağında da bulunan tek kıtadır. Afrika, etnik, kültür ve dil olarak çok büyük bir çeşitliliğe ev sahipliği yapar. 19. yüzyıl sonralarında
Avrupa ülkeleri tarafından sömürge haline getirilmiştir. Afrika'nın modern devletleri 20. yüzyıldaki dekolonizasyon sürecinden sonra ortaya çıkmıştır. Afrika ülkeleri kısmen 1881 ila 1914 yıllarındaki Afrika talanı sırasında şekillenmiştir. Afrika adını Kartaca'ya ilk defa ayak basan Romalılarca Afri veya Afrikani denilen oymakların adından esinlenerek verilmiştir. Bu adın yerel Libya kabilelerini betimlemek için kullanıldığı düşünülse de genellikle Fenikece'de kullanılan afar yani toz kelimesiyle bağlantılıdır. Ancak 1981 yılında yapılan bir çalışmaya göre bir Berberi kelimesi olan ve deve anlamına gelen İfriden'den gelir. Aynı kelime Kuzeybatı Libya'da bulunan orijinal ismi Yafren olan, aynı zamanda da Trablusgarp ve Cezayir dolaylarındaki Banu İrfan kabilesine de verilen isimdir. Roma hakimiyetindeyken Kartaca, bugün Libya'nın sahil kesimleri dolaylarındaki Afrika Proconsularus eyaletinin başkentiydi. Dünyanın belki de en zengin doğal kaynaklarına sahip olmalarına rağmen Afrika ülkeleri Avrupa ülkelerinin istilasına uğramış ve doğal kaynaklarını kendisi işletememiştir. Bu nedenle dünya açlıktan ölüm oranlarının en fazla olduğu ülkeler Afrika ülkeleridir. Kolonileşme sonrası Afrika 54 ülkeye de bölünmüştür. Afrika iklimi bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. En yüksek tepelerindeki yarı arktik iklimi görülür. Kıtanın kuzeyinin büyük bölümü çöl ve kuraktır. Orta ve güney bölgeleri ise savanlar ve yağmur ormanlarını barındırır. Geçiş bölgelerindeki bitki örtüsü Sahel ve Bozkır gibi değişik şekillerdir. Afrika dünyanın en sıcak kıtasıdır. Kurak alanlar ve çöller yüzeyin %6'sını kaplar. Günümüze kadar ölçülmüş olan en yüksek sıcaklık 1922'de Libya'da ölçülmüştür. Tam 58 derece. Afrika dünyanın en fazla ve en yoğun vahşi hayvan kombinasyonlu nüfusuna sahiptir. Bütün bu hayvanlar vahşi yaşamlarında ve özgür bir biçimde yaşamaktadırlar. Kedigiller, otoburlar, sürüngenler ve yağmur ormanlarındaki yüzlerce tür tamamıyla vahşi bir doğanın içerisinde doğal yaşamlarını sürdürmektedir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre Afrika ormanların zarar görmesinde en çok etkilenen ikinci kıtadır. Pensilvanya Üniversitesi Afrika Çalışmaları Merkezi'ne göre ise Afrika'nın çayır alanlarının %31'i ve ormanlık alanların %19'u bozulmuş olarak sınıflandırılmaktadır. Bunun yanı sıra Afrika her yıl 4 milyon hektar ormanını kaybetmektedir. İnsanoğlunun görülmeye başladığı zamandan beri Madagaskar kendi orijinal ormanlarının %90'ını yitirmiştir. Afrika'nın tarım topraklarının %65'i erozyona maruz kalmaktadır. Afrika aynı zamanda 3000'den fazla korunan alanın yanında 198 deniz koruması alanı, 50 biyosfer rezervi ve 80 sulak rezerv vardır. Önemli yaşam alanı tahripleri, nüfus artışı ve kaçakçılık, kaçak avcılık Afrika'nın biyolojik çeşitliliğini düşürmektedir. İnsan zararları, toplumsal kargaşalar ve yerel olmayan türlerin kıtaya getirilmesi Afrika'daki biyoçeşitliliği tehdit etmektedir. Bu durum idari ve finansal sorunların yanında yetersiz personel sebebiyle de şiddetlenmektedir. Afrikalı devletler özellikle 21. yüzyılda artan istikrarla birlikte birbirleri arasında daha sağlam ve önemli politik bağlar kurmaktadır. Bu bağlar çeşitli işbirliği ve uluslararası örgütler vasıtasıyla ülkelerin hem bölgesel hem de uluslararası bağlantılarını güçlendirmektedir. Bu örgütlerin en önemlisi de Afrika Birliği'dir. Afrika Birliği, Fas hariç tüm Afrika'daki 54 ülkeyi bünyesinde barındıran dünyanın en önemli uluslararası örgütlerinden biridir. Örgütün merkezi Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunmaktadır. Burası aynı zamanda Afrika Birliği'nin de başkenti olarak kabul edilir. Birlik 26 Haziran 2001 yılında genel merkezini açmıştır, ancak birliğin resmen kuruluş tarihi 9 Temmuz 2002'dir.
Afrika Birliği kendisinden önce gelen Afrika Birliği örgütünün yerine oluşturulmuş ve bundan daha geniş ve daha kapsamlı bir yapısı olması amaçlanmıştır. Afrika Birliği kendi içinde bir anayasal anlaşmaya tabidir. Bu anayasal metin Afrika Ekonomi Birliği'ni dönüştürerek federalize bir milletler topluluğu oluşturmayı amaçlamaktadır. Afrika Birliği kendisine ait yasama, yürütme ve yargı organlarından meydana gelmektedir. Pan-Afrika Parlamentosu Başkanı aynı zamanda Afrika Birliği'nin başı ve temsilcisidir. Bu başkan parlamento tarafından çoğunluğun desteğini alarak seçilir. Yetki ve görevleri birlik anayasal metninden ve meclis iç tüzüklerinde belirtilmesinin yanı sıra devralınan Afrika Birliği örgütünün öngördüğü eski sözleşme ve anlaşmalarlaca da belirlenir. Afrika Birliği hükümeti tüm birliğin bölgesel, devletsel ve yerel otoritelerin yanı sıra kurumun iletişim halinde olduğunu yüzlerce örgüt olan ilişkilerini de sürdürmekte ve görevlendirmektedir. İşte bu sebeple Afrika uyanıyor haberleri buradan geçmektedir. Eğer buraya kadar video izlediyseniz videoyu beğenmişsiniz demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.